Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok şık 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde patlıcan moru ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimiz de bu şekilde. Çok güzel, çok şık kelebekli 5 şiş patik yaptım bu şekilde. Modelimizin tabanı bu şekil. Topuğumuz. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte modelimize başlayalım. Ben patiğime her zaman olduğu gibi burun kısmından 12 ilmek olarak mor ipim ile başlıyorum. Bu şekilde 12 ilmeğimi öncelikle atıyorum. Şu 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha kenara attım. 12. 12 ilmeğimi attım, geri dönüyorum. İlk sırada kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. İlk sırada ilmekler ters örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5 şişede geçeceğim. Kenar ilmeğimi ördüm. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de bir diğer şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız başlangıç yerlerinden. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Sırasıyla başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum, şişime takıyorum. Şu 3. ilmeğim, 4, 5, bir ilmek de şu kenara girerek buradan çıkarttım, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim, 2. ilmeğim, 3, 4, 5 ve hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarttım, 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi 5. şişimi aldım, örmeye başlıyorum. Bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğim hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi boşalan şişim ile sıradaki yani 2. şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Boşalan şiş ile sıradaki şişteki ilmekler örülüyor. 5 şiş patik böyle aynı yöne dolana dolana örülüyor. Şimdi de 3. şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Ve 4. şişime geldim. 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk hanımlar. Tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı. Patik burnuna şöyle baktığımızda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma işlemi yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarım hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenarımız hanımlar şöyle sol tarafa düşüyor. Bakın burada. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Bir sıra artırma yaptık. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişteki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu.
Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, 4. şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. Bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi tekrar artırma zamanı hanımlar. İlk şişimdeyim. Kenarım hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmek oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişteki 8 ilmeğimizi artırma yapmadan öreceğiz. Sonraki sıra tekrar artıracağız. Bir sıra düz örüp bir sıra artırıyoruz. Patik burnu böyle tamamlanacak. Ben bu modelimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı tamamlayalım, gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen krem ipime geçiyorum. Bu sıramızda ilmeklerimizi krem ipimiz ile öreceğiz. Bu şekilde ilk 2 ilmeğimi hemen ördükten sonra krem ipimin ucunu mor ipime düğümlüyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Buraya 2 tane düğüm attım. Şimdi mor ipimiz burada bekleyecek. İlmeklerimizi krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Evet, bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bu şekilde bir kere krem ipimizle dolanacağız. Ardından bir kere daha dolanacağız. 2 sıra olacak. Bu şekilde 2 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi ilk şişimdeyim, modelimize başlayacağız. Bu minik kelebek modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şimdi modelde 1. sıradayım. İlk ilmeğimi krem ipim ile düz ördüm. Şimdi mor ipimi kaydıra kaydıra atlatarak götüreceğim. Bakın ilmek arasından geçirerek ipimi kendime doğru aldım. Kelebek modelimiz 3 ilmekten oluşuyor. 3 ilmek ördüm. Ardından şu aradan arkaya doğru bırakıyorum mor ipimi. Bu şekilde. İlk kelebeğimizi yaptık. Kelebek aralarına 2 ilmek düz örüyoruz. Şimdi diğer kelebeğimi yapacağım. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmek düz örüyorum. İpimi tekrar arkaya doğru aldım. Bakın ikinci kelebeği de yaptım. Kelebek arasına 2 ilmek düz örüyorum. Şeklimiz şöyle oluyor hanımlar. Devam ediyorum. Yine mor ipimi ilmek arasından geçirerek öne doğru aldım. 3 ilmek krem örüyorum. Mor ipimi tekrar arkada bıraktım. 2 ilmek krem öreceğim. 1 ve ikinci şişime geçtim. 2. Tekrar modele devam ediyorum. Mor ipimi öne doğru aldım. 3 ilmek örüyorum. Mor ipimi tekrar arkaya doğru aldım. Karşıya doğru aldım. Kelebek arasına 2 ilmek düz ördüm. Yeniden mor ipimi kendime doğru aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Mor ipimi tekrar arkaya doğru aldım. Araya 2 ilmek düz ördüm. Bu şekilde. Devam ediyorum. Mor ipimi kendime doğru aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Moru tekrar arkaya doğru aldım. Kelebek arasına 2 tane düz örüyorum. Üçüncü şişimden ikinci düz ilmeğimi alarak ördüm. Tekrar mor ipimi öne doğru aldım.
3 ilmek örüyorum. Mor ipimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Mor ipimi kendime doğru aldım. 3 ilmek örüyorum. Mor ipimi arkaya doğru aldım. Kelebek arasına 2 ilmek ördüm. Tekrar mor ipimi kendime doğru aldım. 3 ilmek örüyorum. Morumu arkaya doğru aldım. Kelebek arası için 2 tane krem örüyorum. 4. şişime geldim. İkinci kremimi buraya örüyorum. Tekrar mor ipimi kendime doğru aldım. 3 ilmek örüyorum. Moru arkada bıraktım böyle. Kelebek arasına 2 tane düz örüyorum. Böyle mor ipimizi kaydıra kaydıra devam ettiriyoruz hanımlar. Bakın tekrar moru arkaya aldım. Kelebek arasına 2 ilmek ördüm. Tekrardan moru kendime doğru aldım. 3 kremimi örüyorum. Tekrar moru arkaya doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi de krem ile ördüm. Böylece hanımlar kelebeğimizde ilk sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar ikinci sıradayız. İlk şişimdeyim. İkinci sıramızda da ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bir kremimi ördüm. Tekrar moru kendime doğru alıyorum. 3 ilmek ördüm. Moru tekrar arkaya doğru aldım. Kelebek arasına 2 ilmek örüyorum. Bakın burada 2 tane ip görüntümüz oluştu mor ile. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Moru kendime doğru aldım. 3 kremimi örüyorum. Moru arkada bıraktım. Araya 2 tane krem örüyorum. Bu şekilde 4 işimizde de aynı işlemi yapacağız hanımlar. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını ikinci sırada da yapıyoruz. Bakın görüntümüz bu. Devam ediyorum ikinci şişimden. Bir krem ördükten sonra ipimi kendime doğru alıp 3 krem ördüm. Tekrar ipimi arkaya doğru alıp kelebek arasına 2 kremimi ördüm. İlmeklerimizi bu şekilde örüyoruz hanımlar. Devam ediyorum yine kelebeklerimi yapmaya. Tekrar moru arkaya doğru aldım. Kelebek arasına 2 krem örüyorum. Üçüncü şişimdeyim. Hemen ikinci kremimi ördüm. Tekrar kelebeğimi aynı şekilde yapıyorum. Evet, üçüncü şişimizde de modelimizi uyguladık. Dördüncü ve sonuncu şişimde de yine ilmekleri aynı şekil örüyorum. Kelebeklerimi birinci sırada olduğu gibi yine aynı şekilde burada da yapıyorum. Şöyle. Yine morumu arkada bıraktım. Kelebek arasında 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar morumu öne doğru aldım. 3 krem örüyorum. Morumu yine arkada bırakıp bir kremimi ördüm. Evet, modelimizde ikinci sıramızı yaptık. Şimdi birinci şişimize geldik. Modelde üçüncü sıramız. Bakın kelebeği 3 ilmek üzerine kurmuştuk. Orta ilmeği örerken kelebeğimizi de şekillendireceğiz. Kenara ilk 2 ilmeğimi ördüm. Bakın bu üçlü ilmeğin ortasına geldim. Şimdi bu 2 ipin altından girerek bu ortadaki krem ilmeğimi örüyorum. Bu krem ilmeğimi sol şişimden bırakmadım. Bu ilmeğimi şöyle alttan bakın getirerek şöyle yukarı doğru çıkarttım. Şimdi bu ipten şişimden çıkarmadığım ilmek ile alttan aldığım ilmek ikisini bir örüyorum. İlk kelebeğimizi yaptık hanımlar. Şimdi kelebek aralarında 1, 2, 3, 4 ilmeğim var. 4 ilmek ördüm, ikincisini yapacağım. Alttan girerek ortadaki ilmeğimi örüyorum. Bakın bu ilmeği sol şişimden bırakmadım. Bu çıkarttığım ilmeği şöyle iplerin altından geçirerek üste getirdim. Bu ilmek ile hemen şişimdeki ilmek ikisini bir topluyorum. Araya yine 4 ilmeğimi örüyorum. Diğer kelebeğimi de aynı şekil yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi şöyle ördüm. İlmeğimi uzatarak alttan üste doğru çıkartıyorum ve ikisini bir örüyorum. Arada yine 4 tane kremim var. Bakın ilk şişimizdeki kelebeklerimizi yaptık. Şu üçüncü, şu dördüncü kremimi de ördüm. Diğer kelebeğimi de bakın aynı şekil yapıyorum. İlmeğimi şöyle üste doğru getirdim. Diğer ilmekle ikisini bir kesiyorum. Arada 4 tane kremim var. Kelebeklerimizi bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şöyle. Kelebek arasında yine
4 tane kremim var. Bir diğer kelebeğimi yapıyorum. Orta ilmeğimi örüyorum. Bu ilmeğimi alttan üste doğru şöyle getirdim. Bu ikisini bir örüyorum. Tekrar arada 4 tane kremimiz var. Bakın bir diğer modelimi yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir topladım. Kelebek arasına 4 tane krem örüyorum. Alttan girerek ortanca ilmeğimi ördüm. Bu ilmeği alttan şöyle üste doğru çıkartıyorum ve ikisini bir örüyorum. Kelebek aralarında 4 kremimizi düz örüyoruz. Modelimizin 3. sırası da bu şekilde hanımlar. Devam ediyorum yine 4. şişimden. Yine kelebeklerimi şekillendiriyorum buralarda da. Tekrar kelebek aralarına 4'er tane kremimi örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm. Evet, modelimizin 3. sırasını tamamladık. Modelimizin geldik 4. sırasına, ilk şişimizdeyiz. 4. sıramızda hanımlar ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Bu şekilde hepsini krem ipim ile düz örüyorum. İlk modelimizi böylece tamamlamış oluyoruz. 2. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Model bu şekildeydi. Her 4 sırada bir aynı modeli tekrar edeceğiz hanımlar. Üçüncü şişime geldim. Burada da yine aynı işlemi yapıyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böylece birinci modelimizi tamamlamış oluyoruz. Evet. Bakın hanımlar, ilk modelimiz bitti. Şöyle. Görüntümüz bu. Şimdi ilk modeli nasıl yaptıysak hanımlar, ikinci modelimizi de aynı şekilde başlatacağız. Yine 4 sıradan oluşan modeli aynı şekilde tekrar edeceğiz. Şimdi hemen başlayalım modelimize. İlk modeli nasıl yapmıştık? İlk bir ilmeğimi düz örmüştüm. Modelde 1. sıradayız. 2. kelebeği yapıyoruz. Mor ipimi kendime doğru aldım. 3 krem örüyorum. Tekrar moru arkaya aldım. Araya 2 ilmek düz ördüm. İkinci kelebeğim için tekrar morumu kendime doğru aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Morumu arkaya doğru aldım. 2 ilmek düz ördüm. Yeniden morumu kendime doğru aldım. 3 ilmek düz ördüm. Moru arkaya doğru aldım. Araya 2 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde. Alttaki modeli takip ederek zaten model yerleri belli. Bu modelde bu şekilde yapılabilir. Şimdi ilk şişimizi yaptık. Diğer 3 şişimize de aynı işlemi yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, diğer 3 şişime de modelimi yaptım. Tekrar ilk şişimizde modelde 2. sıradayız. İlk sıradaki işlemin aynısını yapıyorum. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Mor ipimi kendime doğru aldım. 3 krem örüyorum. Moru arkada bırakıp araya 2 ilmek örüyorum. Bakın burada 2 tane mor ip oluştu. Tekrardan mor ipimi kendime doğru aldım. 3 krem örüyorum. Morumu arkada bıraktım. 2 krem. Yine morumu kendime doğru aldım. 3 krem örüyorum. Morumu arkaya doğru aldım. 2 tane krem öreceğim. Bu şekilde hanımlar. Diğer 3 işimizde de aynı işlemi yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 2. sıramızda tamamladım. Geldim. Şimdi tekrar ilk şişimde 3. sıradayız. Kelebeklerimizi şekillendireceğiz. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Bu kelebeğin ortanca ilmeğine geldim buraya. Şu iplerin altından girerek bu ortanca ilmeğimi normal örüyorum. İlmeği yine sol şişimden bırakmadım. Bu çıkarttığım ilmeği alttan üste doğru getiriyorum. Bu 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Kelebeğimizi yine bu şekilde şekillendiriyoruz. Aralara 4 ilmek düz örüyorum. İkinci kelebeğimi de yine aynı şekil yapıyorum. Bu şekilde. İplerimizi topluyoruz. Kelebek şekil alıyor.
Yine arada 4 tane kremim var. Her 4 kremde bir kelebeklerimizi böyle şekillendiriyoruz. Üçüncü sıramız da bu şekilde. Bakın. Diğer 3 şişimizdeki kelebekleri de tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, kelebeklerimi tamamladım. Tekrar ilk şişimde modelde 4. sıradayız. 4. sıramızda da ilmeklerin tamamını krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış olacağız hanımlar. Bakın ilk şişimdeki ilmekleri ördüm. Diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Bakın ilk 2 modelimizi tamamladık. 4 sırada bir model tekrarı yapacağız. Şimdi yine 3. kelebeklerimizi yapacağız. Modelin 1. sırasından başlayacağız. Aynı şekilde devam edecek. Model zaten aynı hizada, aynı sayılarla, aynı şekilde her 4 sırada bir kuruluyor. İlk 2 modeli birlikte yaptık. Üçüncüyü de diğer modellerin aynısını tekrar ederek yapabilirsiniz. Ya da videoyu geri alarak ilk modelin sıralamalarını takip ederek diğer modelleri de yapabilirsiniz. Hanımlar, ben bu patiğime toplamda buraya 7 tane kelebek yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza giyin hanımlar. Ölçerek yapın. Bir miktar ördükten sonra deneyin. Artık bileğe kadar mı yapacaksınız? Daha kısa mı? Tamamen tercih meselesi bu. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz ayağınıza göre. Ayağınızı ölçerek yapın. Ben 7 model yaptım. Tam oldu. Şimdi ben hanımlar patiğimin ön bölümünü tamamlayıp geleceğim. En son 7. modelimin 4. sırasını öreceğim. Geleceğim. Ardından buluşalım hanımlar. Birlikte sonrasında bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü ördüm. Geldim, burada toplamda 7 tane kelebek desenim var. En son 7. kelebeğimin 4. sırasını ördüm geldim. Şimdi krem ipimi kullanmayacağım. Mor ipimle devam edeceğim. İlmeklerimizin tamamını mor ipim ile örüyorum. Artık bu aşamada krem ipimizi kesip ucunu arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü modelimizin devamında sadece mor ipimizi kullanacağız. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de yine 2 sıra boyunca, yani burayı 2 kere dolanacağız 4 şişimizi. 2 sıra örelim, ardından buluşalım. Evet, 2 sıra ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ilk şişimizdeyiz. Artık bilek ayrımını yapacağız. Krem ipimi de kestim hanımlar bu aşamada. Şimdi ilk şişimde son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bilek ayrımını yapacağız artık. Bakın, burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi bu ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Patiğimizin arka bölümünde şu bilek kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimden devam ediyorum. Bu bilek kenarındaki ilk 8 ilmeğim haroşa düz örüyorum. Bakın, 7, 8. Arka yüzde de yine bu haroşalarımı düz öreceğim. Şimdi ön yüzdeyim. Yine diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şimdi bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyorum. Diğer şişime geçtim. Yine burada da ilmeklerimi örüyorum. Bu ilk şişim hanımlar, bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Birinci şişimizde yapmıştık bilek ayrımını. Yine bakın, son 8 ilmeğim haroşa, bunları da düz öreceğim. Bilek ayrımına kadar örüyoruz bu şekilde. Bakın, bilek ayrımına kadar geldik. Yapacağımız işlem şu: geri döneceğiz. Patiğimizin arka bölümünde bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Şimdi geri döndüm. Kenar ilmeğimi aldım. Bu ilk kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşam. Bunları düz öreceğim. Bu
Bu şekilde bakın 8 ilmek haroşamı düz ördüm. Buraya bir diş haroşamız düştü. Şimdi arka yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Evet, bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Bakın buraya. Burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim. Bunları haroşa düz örüyorum. Hemen hem ön hem arka yüzde haroşalarımı düz örüyorum. Evet, sonuncuyu da ördüm. Bilek ayrımına kadar geldim. Yine geri dönüyorum. Patiğimizin arkası böyle devam ediyor. Yine kenar ilmeğimi aldım. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi tekrar düz örüyorum. Devamındaki ilmekleri de şu an ön yüzdeyim. Düz olarak öreceğim. Bu şekilde diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Bu şekilde patiğimizin arkası tamamlanacak. Hanımlar şöyle baktığımızda patiğimizin bilek kenarlarında birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne hanımlar toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü bu kendi ayak ölçülerimize göre örelim, gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bilek ayrımından sonra bakın hanımlar şu bölüm şöyle genişledi. Böyle ilmeklerim dümdüz duruyor. 4 şişte 15'er ilmeğim vardı. İlmeklerimin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol kenara 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamı yine haroşa olarak örüyorum. Bakın 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 25 ördüm, 26. da kesim yaptım. Bu sol kenara da zaten 26 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımda 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimimizi yaptık, geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Evet, tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 25 ilmeğimi öreceğim. 26. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. ilmekte öndekini de alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 25 örüp 26. da kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine bu 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim. Ardından buluşalım.
Evet hanımlar, aradaki ilmeklerim bitene kadar topuğumu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Tığ ile kesimimi yapacağım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini bir topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de keselim, ardından buluşalım. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da diğer şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü bir topluyorum. 2 tane de zincirimi çektim ve ipimizi kesiyorum. Patiğimizi bitirdik. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Arka şöyle ilmek aralarına girerek tekrar zincir tekniğiyle şöyle düğümleyerek ipimi gizliyorum. Patiğimiz bu kadardı hanımlar. Gayet kolay, örmesi zevkli, şık bir model oldu. Bakın topuğumuz şöyle. Gizli kesim, tek taraflı bir kesim. Modelimizin duruşu da bu şekilde. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte patiğimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok hoş bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Buyurun hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Çok zarif, hoş bir model. Patiğimizin kenarı, tabanımız, diğer kenarımız, topuğumuz. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.